Peki. Peki. Peki dil nedir? Evet, dil bir organdır deyip bu konuyu kapatabiliriz. Ama dilin çok fazla tanımını yapabiliriz. Mesela dil bir organın olması yanı sıra dilin organsal özelliklerini kullanarak ses titreşimlerimizin farklı şekillerde çıkmasını sağlıyoruz. Bu bir konuşma aktifliğidir. Ama bunun dışında beden dili diyoruz, konuşma dili diyoruz, yazma dili diyoruz veya işaret dili diyoruz, değil mi? Bunun çok farklı anlamları var. Hepsi dile atfedilmiş. Peki neden dile atfedilmiş? Çünkü demin söylediğim şeye bağlanıyor. Konuşma aktifliğini devreye sokan unsur dil. Çünkü dilin damağa, dişe yapışması veya geriye çekilmesi ve ileriye çekilmesiyle aslında ses dediğimiz o şeylere, frekanslara anlam katıyor. Tabii bunun anlam katıyor olduğunu söyleyebilmemizin nedeni beynimizde lingüistik sistemin yani dilin gelişiyor olmuş olması. Yoksa buradan sizi mesela milyonlarca yıl öteye göndersem, yani insanlığın daha yeni ortaya çıktığı sürece götürsem, oradaki insanların konuşmasını anlayabilir misiniz? Anlayamazsınız. O halde o zamanki insanlar konuşuyor mu konusu da ayrı bir konu. O halde aynı titreşimdeki, frekanstaki dilden çıkan sesi algılayan insanlar aynı toplumun insanları ve aynı dili konuşan insanlar olarak düşünebiliriz. Buraya kadar geldiğim yere devam etmeden önce dilin ortaya çıkışı üzerine biraz daha konuşmamız gerekiyor. Çünkü ilk başta insanlar düşünmeyi öğrendiler ama ilk verdikleri şey dil olarak, dili kullanarak, tepkiler olarak ne diyebiliriz? Ünlemsel bir dil kullanmak. Ünlemsel dil nedir? İşte biz heyecanlandığımızda, sevindiğimizde, mutlu olduğumuzda, korktuğumuzda hani farklı sesler çıkartabiliriz. İlk dil kullanımını buna benzetebiliriz. Zaten bu da dilin ortaya çıkışıyla alakalı genel teorilerden, baş çeken teorilerden bir tanesi. Yani ünlemsel dil. Diyorlar ki ilk insan birbirleri ancak bu şekilde iletişime geçmiştir. Yani duyguları ve düşüncelerini karşı anlatıyor. Yani hayvanlara mesela baktığımızda her bir hayvan türünün, daha doğrusu ailesinin kendine has dili olduğunu görürüz. Maymunlar kavga ederken veya işte liderlik için çalışırken veya yemek beslerken, yemek bulurken, evlatlarını ararken farklı ses tınıları çıkartırlar. Bunun dahi öğrenilmesi zaman içerisinde olmuş oluyor. O zaman biz dil için şunu söyleyebiliriz. Dil içgüdüsel değildir. Sonradan öğrenilen bir değerdir. Veya bir olgudur. Olgu daha doğru bir ifade. Dil sonradan öğrenilen bir olgudur. Söyle canım. Dil bir iletişim aracıdır diye özetleyebilir Net bir miyiz? şekilde de iletişim aracıdır. Zaten bu şekilde insan veya hayvan veya tüm canlılar kendi aralarında oluşturmuş oldukları ses tınılarıyla kendi ihtiyaçlarını aktarma aracı olarak da kullanıyorlar. Biz insanlar diğer canlılardan farklı olarak kendi ihtiyaçlarımızı söylemenin yanı sıra jestlerimizle, mimiklerimizle, davranışlarımızla dilin farklı hareketini kullanıyoruz. Yani beden dilini kullanıyoruz. Mesela sıkıldığımızda veya bir yerden uzaklaşmak istediğimizde bedenimiz aslında bunun sinyalini karşı tarafa veriyor. Ama bunu okuyabilen insan sadece sizi değerlendirebiliyor. Beden dili, o yüzden mesela duruşumuz veya oturmamız veya bakışımız veya elimizin nereye koyduğumuz, bacak açıklığımız, bunların hepsi bedenin dili olarak söyleniyor. Peki beden nereden etkileniyor? Bu dili nasıl oluşturabiliyor diye sorduğumuzda beynin hareketinden. O yüzden lingüistik dedik. Yani beyindeki kimyasalların veya düşüncenin diyelim etkileşimiyle varlık kendi duygu ve durumunu bazen isteyerek bazen istemeyerek farkındalıklı veya farkındalıksız şekilde bedeni tarafından ifade edilebilir olduğunu görüyoruz. Dil milyonlarca yıl önce ilk insan tarafından homurdanma yoluyla ortaya çıktı demiştim bir teori olarak. Bir de bunun dışında tanrısal dil diye bir teori var. Yani hatırlarsanız kutsal metinlerde Tanrı Adem'e her şeyin ismini öğretti diye bir ibare var. Veya
farklı kültürlerde tanrıların insanlara ekin ekmeyi öğrettiği gibi konuşmayı da öğrettiğini, isimlerini öğrettiği üzerine mesela o annesi için insanlara tarım öğretmesinin yanına bazı şeylerin isimlerini de, nesnelerin isimlerini de öğretti diye geçer. Ve dilin ancak bu şekilde geliştiğini söyleyebiliriz. Diğer bir teori. Yansıma teorisi. Yine insanlar bir arada bulunuyor. Birlikte yaşıyorlar. Ve durumlara veya koşullara uygun vermiş oldukları tepkiyi karşısındaki kişi öğreniyor ve öğrendiğinde ona yansıtıyor ve bu şekilde o sesin, yani gırtlaktan dilin aracılığıyla, kullanımıyla ortaya çıkan şeyin karşılığı olarak, mesela ben size şöyle diyorum, bardak. Bardak dediğimde sen Türkçe bildiğin için mesela Gülmisal, benim neyi kastettiğimi görsel olarak beyninde görebilirsin. Örnek verin, mesela diğer bir örnek, köpek. Köpek bizim dilimizde zaten bu şekilde çıkıyor. İngilizce'de dog, Fransızca'da le chien diye çıkıyor mesela. Veya chien diye çıkıyor. Chien sözcüğünü biz duyduğumuzda Fransızca dilini bilmiyor ise bizim için tanımsızdır. Doğru mu? Ama İngilizce dilini biliyorsak veya Türkçeyi biliyorsak köpek veya dog dediğimizde bizim beynimizde o kelimenin işaret ettiği şeyi tanımlayabiliriz, anlayabiliriz. O halde dil duyguların, düşüncelerin, isteklerin serbestçe ifade edebildiği diye toparlayarak söylüyorum. Sembollerin aktarılma şeklidir. Bir başka tanımı oldu bu. Diğeri dediğim ise aynı dili, aynı frekansta, aynı tınıyı anlamlandıran insan grubunun kullandığı iletişim biçimi olarak da söyleyebiliriz. O yüzden dedi ki dil içgüdüsel değildir, sonradan öğrenilen bir olgudur tekrar dedik. Bununla alakalı birçok çalışmalar yapmışlar ve özellikle dille alakalı çalışmalar yine 19. yüzyıla geliyor. Yani insanın akıl çağı olarak bilinen süreç aslında 19. yüzyıl. Mantık yine devreye giriyor, bilimsel araştırmalar yine devreye giriyor ve insanların deneysel çalışmalar, bilimsel çalışmaların deney ortamlarında, laboratuvar ortamlarında yaptığı bir süreç aslında 19. yüzyıl. Psikoloji yine bu süreçte gelişiyor. Psikoloji ilminin gelişmesi, laboratuvar ortamlarında yapılan deneylerden bahsediyorum. O yüzden dilin bir bilim olarak kabul edilme süreci insanlık tarihinin yanında çok kısa bir zaman önce olmuş oldu. Yani 200 yıl önce kadar aslında gelişmiş olduğunu veya başlamış olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ilk insan hayvan veya işte diğer türleri anlamlandırırken kendi kendine bir anlam yükleyebiliyor. Fakat şöyle düşünün ki yalnız yaşayan mağara insanının bir dile ihtiyacı var mı? Yani bir eşi var. Öyle düşünün. Bir ihtiyacı var mı? Zaten homurdanma şeklinde olan bir iletişimle o küçük yapıyı sürdürebiliyor. Ama ne zaman ki insan birlikte olarak, grup olarak bir iş yapmaya, ortak paydalarda buluşup bir şeyler yapmaya başlıyor, o zaman iletişim gerekli oluyor. İletişimin en kolay aracı da demin Kayra'nın söylediği gibi de dil oluyor. Buyur canım. Birkaç tane dil öğrenmenin yolu olduğunu, teoriden geçtiğini bunu söylediniz. Peki o zaman tanrısal bir şekilde öğrenilmişse dil, hepimizin aynı dili konuşması gerekmiyor mu? Veya işte yansıma şeklinde olması daha mantıklı değil mi? Şu açıdan diyorum. Dünyanın farklı yerlerinde insanların yaşamaya başlamasında birbirlerinden bağımsız şekilde dillerin farklı olmasıyla yorumlayamaz mıyız? Bence çok güzel bir konuya temas ettin. Temelde şöyle bir teori de var. Tanrısal teoriyi bağdaştıracak bir teori. Denir ki esasen İlk insanlar, yani tanrısal teoriye göre ilk insanlar hepsi aynı dili konuşuyordu. Sonra bu birlikte yaşama ve keşif olgusuyla birlikte insanlar farklı coğrafyalara yayıldı. Ve bu coğrafyalara yayıldıktan sonra da onlar yeni tanıştıkları şeylerle birlikte o dili geliştirdiler. Tek insandan gelmekten bahsetmiyorum burada. Çoğul insan grubundan bahsediyorum. Diğer bir unsur ise insanlar kavimler göçünden sonra yeni dillerin ortaya çıktığını çoğu insan bilmiyor. Eski Yunan Latin alfabesi
gibi veya işte Mısır'ın kullanmış hieroglifler veya Sümerlerin kullandığı çivi yazısı gibi harflerin veya dillerin yazıların yanı sıra asıl şu an Fransızca, Almanca, İngilizcenin ne zamanlardan çıktığını, kavimler göçünden sonra ortaya çıktığını bilmekte zorlanabiliyorlar. Neden? Şimdi kavimler göçü dediğim şey Hun topluluğunun, yani göçebe bir topluluğunun diyelim, Çin'in baskısıyla, Moğolların baskısıyla taşınması, transfer olması. Nereye göç ediyor? 4-5 kolay ayrılıyorlar. Bazıları işte kuzeye gidiyor, doğuya gidiyorlar, batıya yöneliyorlar. Tabii ki o dönemde o Türk boyları, yani Hun Türkleri barbar olarak da biliniyorlar. Çünkü savaşçı bir toplulukta. Yayılmacı değil, yağmalamacı değil ama gittikleri yerde göçebe hayat sürdürüyorlar. Gittikleri yerde kullandıkları dili de aslında değiştiriyorlar. İşte Ostrogotlar gibi, Vandallar gibi varlıklar o dönemlerden ortaya çıkıyor. Rusya'dan, şimdiki Rusya'dan, Karadeniz'den geçerek işte Avrupa'ya gelen o göçebe halk oranın yerel dilini değiştiriyor. Ve şu an bildiğimiz anlamda Fransızca dili veya İngilizce dili veya İspanyol dili, pardon affedersiniz, Almanca dili o göçlerin sonucunda şekilleniyor ve asıl şeklini alıyor daha doğrusu. Ve geçenlerde bir şey okudum. İngilizce dediğimiz dil, aslında bizim dilimiz için de konuşabiliriz. Hem yazılı hem de sözel dil için konuşabiliriz. İngilizce denilen lisan, Latince, Grekçe yani Yunanca, İspanyolca yok, Almanca, Fransızca, eski İngilizce dedikleri bir şey var. Onun ne olduğunu anlamış değilim. Bu 5 tane ana dilin etkileşimiyle ortaya çıkmış olduğunu söylüyor. Ve zaten kelimelere baktığınızda gerçekten de öyle görebiliyorsunuz. Türkçe'de nasıl? Mesela biz şu an Latin alfabesi kullanıyoruz. Yani bildiğimiz anlamda Latin alfabesini kullanıyoruz. Sembolik değildir. Gerçi harflerin hepsi sembolizmi ifade eder ama şekillerle, resimlerle anlatılan bir dildir demeye çalışıyorum. Ama kullandığımız kelimelere baktığımızda Fransızca kökenli var, Farsça kökenli var. Eski Türkçe denilen bir şey var, şimdi anlayabilirim. Şimdi eski İngilizce aydınlanma yaşandı. Osmanlıca değil bu arada bizim dilimizi etkileyen. Çünkü Osmanlıcayı oluşturan diller Arapça ve Farsça diyoruz ya. O yüzden Osmanlıca diye başka bir dil söylemeyi tercih etmiyorum. Çünkü ikisinin bileşkesinden oluşuyor. Bizlerde de böyle şey var. İngilizceden geçen terimler var. Fransızcadan da demiştik. Sonuçta biz de aslında kokteyl bir iletişim dili kullanıyoruz. Sonuç itibariyle dilin nasıl nasıl oluşturmuş olursak olalım, aslında insanın kendini ve kendi ihtiyaçlarını, kendi durumunu anlatmak için kullandığı bir araç olarak kabul etmemiz yeterlidir diye düşünüyorum. Mesela işaret dilinin nasıl ortaya çıktığını biliyor musun? Hayır. Çok hızlıca hemen anlatayım. Bir dans eden dansçının kendi hareket koreografisini notlar halinde tutması sonucu ortaya çıkıyor. Önce ders veriliyor koreografiyene, işte dansın dili diye, dansın yazısı diye. Daha sonra bu evriliyor, gelişiyor ve işte işaret dili ortaya çıkıyor. Ellerle, sembollerle anlatmaya çalışıyorlar mesela bunu. Şimdi bildiğimiz işaret dili mesela öyle çıkıyor. Biz mesela eski İngilizce dedik, eski Türkçe dedik bir de. Eski Türkçe ile eski İngilizce neden diyoruz? Bir zamanlar çok sıkça kullanılan bu dilin sözcükleri artık günümüzde kullanılamıyor olmasından dolayı. İşte dillerdeki dil aslında yaşayan bir unsur, yani sürekli evrilen bir unsur. İnsanlarla gelişen, insanların varlığıyla, insanların onun kullanımıyla gelişen veya gerileyen diyebiliriz. Bu bağlamda ben değişen demeyi tercih ediyorum. Yozlaşma ve dilin ölümü, o dili kullanan insanların dili oluşturan kelimeleri kullanmama esasına dayalı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Yozlaşması veya ölmesi. Bir daha hiç kullanılmama durumu ölüm olarak ifade edilebilir. Yozlaşması ise mesela Türkçe kelimelerin arasına İngilizce yapıştırıyorsun veya hecesel olarak da böyle bir şey yapıyorsun. O da dilin yozlaşması anlamına veya tam ifade etmek yerine yarım seslerle ifade etmek veya onu başka harflerle telaffuz etmek
şeklinde olabilir. Şimdi aklıma bir tane terim gelsin diye baktım ama hani bir kelimeyle örnek verelim diye. Lehçelerden bahsetmiyorum dilin yozlaşmasını bu arada. Çünkü lehçe bambaşka bir şey. Aksanını da katmıyorum. Çünkü zaman içerisinde geliştirilebilen bir şey. Tamamen bu dili konuşan, bir dili konuşan insanların farklı dilleri kullanarak araya kaynak yapması ve o dilin genel yapısını bozması olarak nitelendirebiliriz. Evet. Çok güzeldi. Teşekkür Yine ederim. böyle keyifli dinledik. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.